Çok iyiydi. Oyun yapıyor resmen ya. Nihayet sürüş zevkine doyabileceğim, direksiyon hissiyatını kötü anlamda eleştirmeyeceğim bir araçla birlikteyim. Çok güzelsin be. Araba stop etti. Arkadaşlar hepinize merhaba. İzmir'deyiz ve İzmir'e gelmemizin çok önemli bir sebebi var. Toyota GT86. Bazıları için hissiyat, bazıları için hayal, bazıları için de hayalini gerçekleştirmiş araçlar demek. Duran Bey hayalini gerçekleştirmiş ve bu heyecanı benimle ve sizlerle paylaşmak istedi. Mazda 3 videosundan benim eski bir videom vardı. Sahibinin gözünden Mazda 3. Oradan beri işte takipleşiyormuşuz. Instagram'da da yazıştık. Yüz yüze tanışmak bugüne kısmet oldu. Yüz yüze tanışmak da bugüne nasip oldu diyelim gerçekten. Çok teşekkürler öncelikle. Ben de dün Balıkesir'deydim. Bugün İzmir'e geldim. GT86'yı sizlerle deneyimleyeceğiz. Elimden geldiğince sürüş hissiyatını size yansıtmak istiyorum arkadaşlar. Sizi de çok kısa bir tanıyalım. Ben acil tıp teknisyeniyim. 112'de ambulans şoförlüğü yapıyorum. Aynı zamanda sağlık personeliyim. Daha önce de Muş'ta görev yaptım. İzmir'e geldim. Araç kullanmayı, çeşitli araçlara deneyimlemeyi çok seviyorum. Bir de öyle bildiğimiz hani araçlar değil yani. Kupon araçlar kendi tabiriyle. Çok bilinmeyen araçları, incelemeleri olmayan araçları alıp kendim deneyimleyip incelemek çok hoşuma gidiyor. Subaru. Aynen. Genelde Japon ağırlıklı ilerliyorum. Çok Subaru, güzel. Mazda, işte genelde Kia grubu. Şöyle bir MX-5 al da onun için de bir daha geleyim ya. Aslında ona çok niyetlenmiştim ama hani İnşallah. buna ulaşamam diye düşünüyordum. Öyle bir yolumuz açıldı, bir şekilde kesiştik. Daha çok içime sindi inşallah MX-5'te olursa. İnşallah. Onunla da inceleme videosu çekebiliriz. Güzel bir video çekeriz. Benim için güzel bir hatıra olacak. İnşallah siz de beğenirsiniz. İnşallah benim için de güzel bir hatıra olacak. Ben özellikle sürüş hissiyatını, deneyimini sizlere yansıtmak istiyorum. O zaman hemen videoya geçelim. Gölgedeyiz. Çünkü çok sıcak İzmir arkadaşlar. Böyle yapacağız. Kusura bakmayın diyelim. Belki hatta daha güzel olacak. Kanala beğenilerinizi, aboneliklerinizi bekliyoruz. Evet. Hype hakkınız varsa Hype'layalım değil mi? açığız. Kesinlikle. O zaman ben hemen anahtarla geçeyim. Seni de şöyle alayım. Sen de gölgede biraz dinlen. Mikrofonu da kapatayım. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayacağım. Spor bir araçta anahtar önemli mi derseniz bilmiyorum ama Toyota üzerinde hiç çalışmamış bu anahtarın. Ne yazık ki. Nasıl özellikleri var derseniz geldiniz, elinizi koydunuz, kapıları açıyor. Şuradan sürttünüz, kapıları kapatıyor. Başka da fazlasını beklemeyin. Zaten bu bir spor araç. Bazı eleştirdiğim hususları burada öveceğim. O yüzden de hani beni linçlemeyin. Spor araca spor gözüyle bakmak gerekiyor. Hemen tasarıma geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz boyum 1.85 ve araç şöyle belimin biraz üzerinde. Oturma pozisyonu o kadar alçak ki. Yani onu da şöyle göstereyim size. Oturduğum zaman ne oluyor? Zaten bakın şurada bilekten sonrası araba başlıyor. Yerden abartmıyorum. Popom bir karış yüksek. Bu bize çok şey vaat ediyor. Kapıyı da bu arada göstermiş olduk. Ön tarafa geçelim şimdi. Aracın ön tasarımına baktığımızda çok böyle iddialı olmayan ama bir yandan da tabii ki sportif ruhu yansıtan bir tasarım var. Sade ve bence gerçekten güzel bir tasarımı var. Ön tarafta hava girişlerini görüyoruz. Bu motoru soğutmaya ihtiyacımız olacak çünkü elbette zorlanacak bu motor. Far grubu da yine Subaru'yla ortak yapım zaten bu araç. Onlardan da bahsedeceğiz. Tam bir Japon klasiği. Şöyle üst tarafa geldiğimizde sadece şu yan taraflarda bir çıkıntı var. Onun haricinde herhangi bir çıkıntısı bulunmuyor. Sonradan eklenmiş uzantılarımız var arkadaşlar. Tampon altı uzantıları. Sol tarafta dönüş ışıklarımız bulunuyor. Amerikanvari bunlar gündüz ışığı olarak da yanıyor mu? Yanıyor. Amerika'da da aynen bu şekilde. Bunlar böyle biraz dışarıda olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Araca yandan baktığımızda köpek balığı tasarımını görüyoruz ve 86 yazısını çok göreceğiz ve Boxer yani karşılıklı çalışan silindirler var arkadaşlar. Ondan da aracı içerisinde ya da motoru anlatırken bahsedeceğim. Toyota'nın ender, nadir Boxer motorlu araçlarından biri. Bu arada bu aracın dedesi AE86. O da efsane bir araç. Zaten 86 hem AE86'dan geliyor hem de motorun stroke ve çap bilgisinden geliyor arkadaşlar. Çok detay var ya, anlatacağız. Fren kaliperleri biraz daha iyileştirilmiş. Soğutması bulunuyor. Üzerinde bilinmedik bir lastik var arkadaşlar. Kurmoran. Herhalde yakmak için alınmış bir lastik. 235, 35, 19. Güzel bir tasarımı var. Beğendim. Sadece burada bir kapağı eksik herhalde. Soğutma kanalları var, delikleri yok. Hafiften de böyle bir dışarı çıkma durumu var. Herhalde bir oynama var burada. Hafiften var. Aracın şöyle baktığımızda 3'te 1'i zaten kapı. Kapıda tabii ki çerçevesiz. Olmazsa olmaz.
Amerika'da Mitsubishi Eclipse kullanmıştım. O aklıma geldi. Ya gerçekten bunlar efsane araçlar. Bu da onlardan biri. Geldik üst tarafa, köpek balığı antenimiz var. Tavanda 2 tane böyle hat var. Onlar da güzel duruyor. Muhtemelen tavanda baş mesafesini arttırmak için yapılmış ve aerodinamik bir çalışma da var burada. Aracın biraz daha arkasına geldiğimizde arka lastiklerin üstünde güzel kaslı hatlar var. Arkada büyük bir spoilerimiz var. Bayağı da ağır bu arada. Yani şöyle göstereyim size. Kaldırdığımızda tutarak bırakmak gerekiyor. Pat diye iniyor. Yüksek hızlarda bize downforce yani baskı kuvveti uyguluyor. Son hızı biraz düşürmüş ama güzel duruyor mu? Güzel duruyor. Arkada neler var? Çift egzozumuz var. Tabii ki sahte değil yani bunlar. Stop lambalarımız gayet güzel. Yine burada da aerodinamik küçük parçalar var. Toyota GT86. Şimdi GR serileri var. Gazoo Racing diye geçiyor. Onlarda da yine 86 tabiri kullanılıyor. Tampon çift renkten oluşuyor. Sensörlerimiz de var. Spor bir araçta. Güzel. Arka tarafta farklı güzel bir tasarım var. Formula 1 araçlarını andıran üçgen şeklinde bir fren lambamız var. Diğerleri de geri vites için kullanılıyor. Egzoz çıkışları harika duruyor. Şöyle aracın altına bakayım. Tabii ki bağımsız süspansiyon var. Araç zaten arkadan itişli ve aynı zamanda sınırlı kilitli diferansiyel var. Dedikten sonra tamponda da şöyle bir ekleme olduğunu yine söyleyelim. Burada güzel bir sticker var. The world is flat, yani dünya düzdür diyor. Aynı Boxer motorun çalışma prensibi gibi. Bunu da beğendim ve şimdi ne yapalım? Motora geçelim. Motoru anlatayım size. Motorda çok şey var çünkü. Ben de çok seviyorum. Normalde amortisörlü bir tasarım yok burada. Fakat sonradan amortisör takmışlar. Çok da güzel olmuş. Çubuğumuz burada. Orijinal kapalı hava filtremiz var. Boxer motor olduğu için silindirler ikisi sağ tarafta, ikisi sol tarafta. Yatay görmüş olduğunuz gibi çok alçak. Böylelikle ağırlık merkezi de aracın tabii ki ne olacak? Daha aşağıda olacak. İyi bir sürüş hissiyatı için, güzel bir tutunma için, güzel bir denge için. Bu araca daha önceden süperşarjör uygulanmış. O yüzden burası delik. Süperşarjör nedir? Ondan da hemen bahsedeyim. Turbo biliyorsunuz egzozdan aldığı havayı diyelim, egzoz havasını türbinlere iletiyor. O da emme yapıyor ve işte öyle çalışıyor. Yani egzoz gazının gücüne bağlıyız. Artıları ve eksileri var. Mesela düşük devirlerde kullanamayız ve turbo açıldığında ne olur? Biraz motorun çalışma karakteristiği değişir. Ama süpercharger direkt aracın crank miline bağlıdır. Tüm devirlerde aktif olduğu için herhangi bir geçiş olmaz. Rölanti devrinden itibaren etkin bir şekilde aracı sürekli şarj eder. Yani daha fazla hava, daha fazla yakıt, daha fazla güç anlamına geliyor. Arka tarafta bir yalıtım malzemesi yok diye eleştirmeyeceğiz. Çünkü bu motorun sesini zaten duymak istiyoruz. Üst tarafta bir yalıtım malzemesi var. Davlumbazlar. Plastik, demeyeceğiz. Hafiflik için yapılmış. Böyle olması gerekiyor. Ama ne var? Kule gergilerimiz var. Daha sert bir gövde yapısı için araç esnemesin, amortisörler virajda çok fazla esnemesin diye bu şekilde bir bağlantı yapılmış ve bu bağlantı sayesinde araç yola daha iyi oturuyor. Özellikle virajlarda. Burada bir Subaru yazımız var. Ortaklığın bir işareti. Toyota 4S Boxer ve yine tabii ki Subaru, ortaklığın bazı amblemleri, sembolleri var bu araçta. Onun haricinde şöyle baktığımda çok fazla detay görüyorum ama bence bu kadar yeter. İçeride konuşuruz, kapatalım. Hatta bir çalıştıralım, sesini böyle bir alalım mı? Güzel. Boxer motorun avantajlarından biri titreşimsiz çalışması. Şimdi ben bir gaz vereyim. Ne kadar titreşim var siz bir görün. Titreşim nasıldı ben görmedim ama siz gördünüz. Çok az. Çok az. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Buna eklemek istediğim pistonların çarpışma noktası karşılıklı olduğu için genelde motorda gaz tepkisine bağlı burulma hareketi olmuyor. Evet. Sıralı motorlarda genelde burulmalar yaşanabiliyor. Kulakçıklara ağırlık biniyor. Bunda daha stabil oluyor. Daha bir stabil. V8 edasıyla. Bir de bagajı göstereyim mi size? Bu arabada ne kadar önemli bilmiyorum ama şöyle burada normalde bir
ince stepne var. Fakat burada daha sonradan bir gerçek ebatta bir lastik konulmuş. Şöyle göstereyim. Orta boy valizi ben rahat bir şekilde buraya sığdırdım. İşinizi görecektir. Dikine zaten böyle çok zor da. Yani küçük boy valizlerle işinizi daha iyi halledersiniz. Bu araçta anam ağır bayağı ağır. Bu araçta öyle valiziniz falan varsa ne yapacaksınız? Adam buraya koltuk koymuş ya. Bu koltuğu niye koymuş? Oturun diye değil. Bu koltuğu buraya eşyalarınızı koyun diye koymuş. Yoksa burada yolculuk etmek işkenceden farksızdır yani. Herhalde öyledir diye düşünüyorum. Ben o yüzden arkaya geçmiyorum arkadaşlar. Şimdi aracın içini anlatayım ben size. Büyük bir kapımız var dedik. Kadraja zor sığıyor. Malzeme kalitesi. Yumuşak. Çünkü bakın burada deri kullanılmış. Muhtemelen iyi bir deri ki bu zamana kadar sağlam çıkmış. Buralar sert. Toyota'dan bildiğimiz kapı kolları. Buralar biraz deforme olmuş. Buralar da sert. Buralar yumuşak. Küçük bir cebimiz var burada. Sadece tabii ki ön camları açıyoruz. Burada güzel desenler var. Kırmızı desenler, hatlar var. Bunlar güzel. Kapı eşiğinde yine güzel bir alüminyum malzeme var. Pedal seti çok güzel ve 86'nın logosu paspasta dahi var. Koltukları da göstereyim. Yan tutuşları harika. Renkler çok güzel. Keşke bu araç böyle sıfırken binmek nasip olsaydı ama olmadı. Baş mesafesini burada yükseltmek için yapılan çalışmayı burada daha iyi görmüş oluyoruz. Direksiyonda herhangi bir tuş yok. Far yükseklik ayarını buradan yapıyoruz. Bagajı buradan açabiliyoruz. Geçelim içeriye. Hadi bir de burada çalıştırayım. Bastım. Benzin kokusu elektrikten iyidir diyelim. Sol tarafta hız göstergemiz, ortada devir göstergesi, yakıt ve hararet göstergemiz bulunuyor. Malzeme kalitesi iyi olacağını zannetmiyorum, zaten iyi değil. Buralar biraz daha yumuşak ama zaten bakın bel vermiş. Buralar yumuşak plastik fakat burada harika desenler var ve hala sağlam kalmış, çok güzel. Makyaj aydınlatma ışığımız var. Burada da var. Bir tane de burada ışığımız var. Başka da bir şey yok zaten. Burada hani gözlüğümüzü koymak için falan bir yer aramayın. Burada harika bir el freni var. Bunlara tabii ihtiyacımız olacak. Start stop bu şekilde. Vites sanki manuel gibi, harika. Sıcaklıkları vesaireleri böyle bu şekilde basmalı tuşlar ile ayarlıyoruz. Koltuk ısıtıcılarımız var. Yılların değiştiremediği tuşlar. Arkada bir kol dayama ve arka tarafta böyle başlık zaten yok arka tarafta yolcular için. İçeride böyle küçük bir alan var. Şurası bozulmuş. Onu da göstereyim. Orijinali bu şekilde. Torpido gözünde şöyle açtım. O çekirdeğimiz varmış. İzmirliler çiğdem diyor. Çiğdemimiz varmış. Böyle de bir torpido gözümüz var. Işıklandırma yok tabii ki. Ne gerek var? Ben şuraya bir not düşeyim. Burası aslında şey değil, çalışıyor. Burada şey var, yağ sıcaklığını falan ölçmek için sonradan aftermarket bir eklentisi var. Yanında Öyle tuşları mi? var. Evet. Pardon. Süper şarjı takılı olduğu zaman işte süper verileri, şarjının bilgisini detayları, buraya almışlar. sıcaklıkları Anam ben görmek de için. bozulmuş zannettim ya. Okey. Pardon, özür. Direksiyon üzerinde kulakçıklarımız var ve plastik ama malzeme kalitesi, hissiyatı çok güzel. Hız sabitleme eski Toyota'lardan sevmiyorum ama tabii ki o zamanın yine güzel teknolojisi. Şöyle aracı çalıştırayım. ESP'yi kademeli olarak kapatıyoruz. Bastığımızda TRC off yazıyor. Uzun bastığımızda ESP tamamen kapatılıyor. Başka modlarımız da var. Sport ve Snow olmak üzere. Onları da göstereyim. Sport ve Snow. VSC Sport'a bastığımızda da kademeli olarak biraz daha böyle oyun oynamanızı sağlıyor ama tamamen kapatırsanız o zaman biraz daha böyle risk almış oluyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Daha sonradan takılan bir sistemimiz var. Bundan bahsetmeye gerek yok. Şimdi artık sürüşe çıkalım. Ve şimdi sürüş zamanı. Haydi bakalım geçelim. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Şöyle koltuğumu da ayarlayayım, ben biraz geriye doğru gitti bu. Zaten en alt pozisyonda. Çalıştırdım. Oh. Canavara hayat verdik. Canavara hayat verdik. El freni çok güzel.
MX-5'lerde böyle sağ tarafta. Keşke bu da sağ tarafta olsaymış mağazalarda dedim. da böyle uzakta. Değil mi? Bu Bunda biraz daha şöyle, yakın yani bu. Biraz performans kullanımında el buraya nedense böyle bir şey. Tutunma ihtiyacı herhalde doğuyor. Bilinçaltı evet bir tutunma hissi oluyor. Buraya da şey yapmışlar yurt dışında sürekli basılı tutan bir aparatı var. Bu basmadansa hani lazım Evet. olduğu durumlarda kullanmak için. Tık 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 Evet, sürekli aynen öyle. çek diye. Biz böyle şeyler kullanmadığımız için hala tuşlu tutuyoruz. Güzel. Şimdi vites. Sanki manuel gibi bir geçiş hissiyatı var. Tak. Ya, Kemikli bayağı böyle. çok kemikli. Bakın dinleyin. Impreza'da da bu şekildeydi. Çok seviyorum yani bu kemikli olayını. Rally araçları gibi de ileri artırış, düşürmesi. Şöyle arttırma böyle mi? Değil. Şimdi Onu artırma yapamamışlar. ileriye doğru. Rally araçlarında geriye Pardon, çektirdiğinde Impreza'da o şekildeydi. evet. Tamam. Yani ters yapmışlar. Bakın mesela burayı Mazda'da gibi yapabilirlermiş. Çektiğinde vites artacak, ittirdiğinde vites düşürecek. Subaru'da o şekildeydi. Ben bunu çok kullanmıyorum aslında. Hani şu kulakçıklar olduğu için. Tabii, tabii, o tabii, daha yardımcı oluyor. Bunlar daha çok O yüzden yardımcı çok olacak. hafızaya oturmamış şey. Ama ileri geri olması hoşuma gidiyor. Evet. Yani tuşlardansa Evet, çift kesinlikle. kavramlarda genelde tuşlar oluyor artık yenilerde. Kesinlikle, kesinlikle. Araç orijinal, herhangi bir abartı egzoz, ne bileyim işte herhangi hiçbir şey yok değil mi Her egzoz şey sisteminde? stok aracın. Aynen. Daha önce bir turbo şarjörü vermiş, zaten sökülmüş. Bunun da bilgisini vermiştik. Buradan U dönüşü. Evet. Şimdi manevra kısmındayız. Manevra kısmındayız. Direksiyon ağır, sert. Sanki böyle hidrolik direksiyon yokmuş gibi. Bir de Küçük çapı var. tak 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 vuruyor. Ah o Japonlar var ya bazı şeyleri yapmıyorlar. Sinir ediyor Go-kart insanı. aracı gibi hissettiriyor. Ha. Yani küçük bir Ama şeydi. tabii gelelim sportif hissiyata. Zaten her şey elimin altındaki yani şu hızda bile her şeyi hissediyorum. Olması gerektiği gibi yani hissiyat aracı bu. Mesela MX-5'te Sağdan mı? Of. düz çıkabiliriz. Bu arada arka taraf bayağı sert. Evet yani şeyli mesela Subaru Oo. BRZ'lerle ortak araç hani ikiz araçlar diyelim. Mesela onlara göre bunun arka süspansiyonları daha sert. Fabrika çıkışı. Kule gergilerinden dolayı da çok gergin. Senin sesini Evet. bastırdım kusura bakma. Ben hemen şey aldım. Evet yani biraz arka taraf sert geldi bana. Ya sert olduğu zaman biraz daha hani oyuncu bir karakter katıyor aslında arabaya. Hani Hı hı. BRZ deneyimlemedim ama yurt dışı forumlardan okuduğum hani karşılaştırmalarında falan bu çıkarma vardı. Bazı çok küçük detay farkları var. Hani sadece hissiyat olaraktan farklı var. Sağ taraf ben görüş kaybettim. Şu an serbest. Tamam. Bunun böyle de bir kötü yanı var. Evet. Tam kör noktada cam omuz bakışı atamıyoruz. Evet o taraf gözükmüyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleme Bunlar da yok. şey, Sadece gaz, cruise kontrol fren, var, hız sabitleme var arkadaşlar. Burada spor modumuz var. Spor modu aldığımızda hemen üst vitese geçiyor. Biraz daha böyle canlı oluyor. devri olabildiğince bırakmıyor. Mesela düşürmezse uyarı veriyor. Tıdıt tıdıt gelmedin diyor oraya. Şanzıman sıcaklığına göre sizi çok düşük vitese de hani izin vermiyor. Eğer çok sıcaksa hani birinci vitese bırakmıyor, ikinci viteste tutuyor. Hani kendisi küçük şeyleri de yapıyor. Onun dışında kesiciye girmeye, o tür şeylere müsaade ediyor size. O Çok konuları güzel. bırakıyor tamamen. Ve pedal shift'i istediğiniz anda kullanabiliyorsunuz. Mesela şu anda D'desiniz, manuel almanız gerek yok. Bir süre sonra zaten Kendisi D'ye otomatik atıyor. olarak geçiyor. Birçok araçta var ama hani bunlar Tabii, olması. tabii güzel. Peki mesela manueli aldığımda kesicide kalıyor mu yoksa atıyor mu? Hatırlamıyorum ama deneyebiliriz. Tamam deneyelim, burada deneyelim. Şöyle ben senfoni olarak biraz yüksek devirlerde gideyim. Sağdan. Aynen. Buradan devam edeceğiz. Kesiciye girdik. Şeyi, Atmıyormuş. genelde otomatikte hani şey yapmıyor ama işte biraz oyun karakteri. sürücü Güzel, zevki odaklı atmaması olduğu için güzel evet. ama yani hani bunu ister zaten Aynen. kullanıcı. Kullanıcı ne istediği güzelce düşünülerek yapılmış bir araç. Arkadaşlar motor sanki içeride. Desibel ölçümü yapmayacağım bu araçta. Yalıtım Yalıtım falan yok. Umarım bizim sesler geliyordur yani. Biraz bağırarak konuşalım. Vay. stok egzozda dahi gayet mutlu ediyor. Bu yaptığınız şeyler aslında normal bir D'deyken de yapmanıza izin veriyor. Yani o an oyun istedi hemen gaz tepkisiyle şey Evet. yapabiliyor. Mesela şu anda D'de tam gaz yapacağım. En düşük vitesi de aldı. Bastım. Woo! Çok iyiydi. Oyun yapıyor resmen ya. Bazen 2 vites, 3 vites daha düşürebiliyor. Olabildiğince en üst devirde size teslim ediyor aracı.
Gaz Çok tepkisine iyi. bağlı. O oyunu fark ettin mi? Evet. Bak bir daha yapıyorum. Süratim 70'lerde, 74'lerde bastım. Çok güzel ya. Orada bir ara gaz verir gibi böyle. Kesici vites geçişlerinde hani Harika. Ara gaz verirmiş gibi o. Sanki böyle bir rev matching yapar gibi mükemmel bir oyunu var ya orada. bazı markaların kendi karakteristik kesici tonlaması oluyor. Evet. Belki onun gibi detay da olabilir. Hemen üst üste geçmiyor. Bir vites böyle bir deviri bir yukarıya vurdurup ondan sonra Aynen. geçiyor. Sen onu yakaladın mı? Evet, iki Değil mi? şey oluyor. Ben kendim birkaç kez denk geldi. Hani genelde çok şey yapmıyorum. Düşük viteste çünkü her an böyle arkası gidecekmiş hissi de oluyor. Hani bu Hissi yol de oluyor. daha uygun bir yol olduğu için. Vallahi güzel yani tam bir spor araç kullanıyor hissiyatı var bende şu anda. Şimdi bu araçta süperşarjlı kit de var hazırda. Hı hı. Hani ben biraz daha şeyden yanayım. Teknikten- Böyle eskilerde hani bisküvinin kabuğunu yedikten sonra kremasını yemek. Hani önce bir bunun stok tadını alayım. Hı hı. Ondan sonra hani diğer tarafa geçeyim gibi. Hani Evet. şu anda bekliyor. Hani süperşarjör aslında karakteristiğine biraz daha uygun oluyor bu araçların. Hani turboda anlık güç patlaması, Evet. hani öngörülemez şeylerdense her devirde dolu, çevirdiğiniz devire göre güç Tabii. almak çok daha istenilen bir şey oluyor. Lineer yani doğrusal bir güç istiyorsanız süpercharger. Süperşarjör. Turboda bunu elde edemezsiniz. Sürüş hissini de çok etkiliyor. Hani Evet. pist için sıcaklık analizini güzel yaptıktan sonra, Hı hı. hani altyapısını güzel hazırladıktan sonra bu araç için müthiş. Hani Çok güzel ya. Vallahi. ilerleyen zamanlarda süperşarjör takarsam aradaki farkı da şey yapabiliriz belki. Evet. Girsek çekimde yapabiliriz. Şimdi bu aracın iddiası hızlı olmak değil arkadaşlar. Kesinlikle. Bu aracın iddiası sürüş zevkini yansıtmak ve drift zevkini uygun fiyatlı diyelim ve başlangıç seviyesi insanlara yaşatabilmek. Yoksa bu araçta Subaru ve Toyota turbo yapamaz mıydı? Yapardı. 300 beygir olurdu Müthiş bu araç. güçlere de ulaşabilirdi. Tabii ki. Ama bunu istememişler. Doğrusal, doğal bir güç olsun. O gücü gaz pedalında hissetsin. Şu an benim hissettiğim gibi. Güvenli bir eğlence veriyor aslında. Evet. Hani çok daha yüksek beygirler bu sefer de günlük kullanımda ve hani böyle arıza verme, sorun çıkarma potansiyeli de artıyor bu tür Kesinlikle. durumlarda. Hani turbo, evet, emiş sesleri işte bazı yönlerden çok keyif veren kısmı var. Bazı insanlar da atmosferikten çok keyif alıyor. Kesinlikle, Dediğim gibi. kesinlikle. Hani sesi, tınısı, hani bununla maksimumu dahi sizi şeyde hissettiriyor. Öngörülebilir oluyor araba. Zaten günümüzde çok fazla atmosferik kalmadı. Hani çok yüksek güçlere Evet. zorlandığı için, emisyonlara çok uydurulamadığı için son safkan atmosferik benzinler Evet. gibi. Şimdi Evet. BMW'ler hani bir iki markada sadece kaldı. Kesinlikle. Turbo motor olduğu zaman bir de ömrünü de alıyorsunuz yani motorun. Turbo şöyle, mesela bu tür araçta ben otomatik vites tercih etmiştim. Yani şöyle oluyor. Hani turbolu aracı ikinci el bir araç olarak aldığınız zaman sizden Hı hı. önceki insanın hani turbonun kullanımını bilerek bir kullandığı, hani sıcaklığını, soğutmasını hani dikkat edip bilemediğiniz için çok yüksek riskler barındırıyor aslında. Kesinlikle. Hani masraf çıkarma potansiyeli çok yükseliyor. Atmosferik, çoğu şeyi tolere ediyor. Üzerine Evet. eklentiler yapılabiliyor. Hı hı. Hani otomatikte de çok fazla sıkıştırılamama durum olduğu için. Zaten yine klasik Japon tork konvektörlü. Evet. 6 ileriydi. Evet, 6 ileri. 6 ileri. Şöyle göstereyim. 5, 6. Ekonomi kullanmak istediğiniz zaman ona da uygun oluyor. Araç hafifliği aerodinamisinden dolayı. Mesela uzun yolda ekonomi testi yaptın mı? Biraz olsun ekonomide gideyim deyip böyle işte spor modu kapattın gittin mi? Özellikle düşünerek hani zorlamadım ama mesela Kayseri'den geldim Hı hı. galiba. 800-820 kilometre ortalamaydı. 100-120 bandında. Yani yasal sınırlarda hı. geldim. 6.4 litre yaktım. Birkaç kez zorlamam gerekti aracı. Hani onun için 6.4 biraz daha uğraşılırsa çok az daha aşağıda çekilebilir. Hem keyif alarak kullanacağınız araç hem de böyle bir yakıt verimliliği. Gayet Güzel. Hani çok keyif veren bir şey oluyor. Bu arada vitesi 6'ya kadar çıkarttım. Şu an 1500 devirde. Sanki araba akıyor. Yani boştamış gibi. Topluyor aşağıdan ve Şimdi hafiften bir gaza basayım.
Evet, aslında daha yukarıda bak devir. Hemen Ya da D'yi alıp bir alt vitese çek. Şöyle aslında. manuel yapayım. Manueldeyim. 6. vitesteyim. Bunun bayağı bir vites aralıkları bayağı yüksek. Evet, 6. vitesi çok Bayağı yani bir yüksek. kaçta geçtiğini tam kontrol etmedim. Hani aklımda kalmış Evet. ama galiba 140 diye hatırlıyorum yani oralarda alıyor 6. vitesi. Evet. Ama stabil gittiğiniz zaman bunu tolere edebildiği için hani 120'lerde de 6. vites alabiliyor. Yakıt ekonomisini hemen kendisi sağlayabiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Şöyle hız sabitlemeyi açayım. Sürati 90'a alayım. Hani merak edersiniz 90'da kaç desibel diye bir ölçüm yapalım. 90'da 62-63 desibel ölçtüm. Ki şu an hani asfalt sessiz asfalt değil ama normal diyeyim, daha kötü asfaltta zaten bayağı bir Aynen. ses geliyor. Ses yalıtımı falan arıyorsanız bu araba değil arkadaşlar. Bu aracın zaten şu an üzerinde olan jantları, lastikleri de hani orijinal ebatları da değil. Hani 17 inç geliyor. Şu anda 19 inç lastikler var üzerinde. Hani ses performansını falan da bilmiyoruz lastiğin. Tabii. markasını çok şey yapmadığımız için. Aynen. Biz birazdan işte performans ölçümlerimizi yaparız. Asıl önemli olan kısım bu yani bizim için. Yoksa bu arabada zaten sesi duymak istiyorsunuz. Şu sesi duymak istiyorsunuz. Boxer motorun sevdiğim yönü emiş kısmı yukarıda olduğu için sürücüye daha yakın. Emiş sesi de Hemen geliyor. duyulabiliyor. Çok güzel. Çok güzel. Siz bırakmadıktan sonra karışmıyor. Müdahale etmiyor. Evet. Ben mesela manuel vites olsa iyi olur muydu diye düşündüm ama manuele gerek yok. Çok farkı yok. Hani o hissi verir. Mesela az önce diyelim ki bu bir virajda da olabilirsiniz. Evet. Vitesi küçülttünüz. Viraj dönüyor olabilirsiniz. Yükseltmek istemiyor olabilirsiniz. Belki de öyle bir senaryo için yapmış olabilirler. Hani Olabilirler. bırakmıyor. O viteste duruyor. Güzel. Gayet güzel. Çok hoşuma gitti. Bunların çamurluklarına falan ekstra genelde şeyler çok yapıyorlar. Rocket body diyorlar galiba. Ne diyorlar? Rocket body diye mi geçiyor galiba? Öyle bir şey var. Çamurlukları biraz daha şişiriyor. Evet. Ses bayağı. Genelde çok fazla var hani onlardan body kit yapılan. Böyle vidalı bir görüntü çok hoşuma gidiyor yani. Biraz daha stok kendi hali daha keyifli geliyor. Sen stok seviyorsun ya. Belli. Şimdi biraz 86'dan bahsedelim. 86 EA86'ya gönderme yapıyor dedik. Bir diğer özellik silindir çapının ve strok oranının 86 mm olması. Bu da sihirli oran olarak geçiyor. Birebir yani kare bir tasarım olmuş oluyor. Bu sihirli oran sayesinde aracın tork ve güç oranı en ideal seviyede oluyor. Eğer siz strok oranını arttırırsanız aracın torku artıyor, silindir çapını arttırır. Stroke'u düşürürseniz aracın beygir gücü artıyor. Böyle bir Subaru kitlesinin hani sevdiği işte sürüş keyfi, atiklik olaraktan algıladığı detay aslında buraya dayanıyor. evet. Subaru'larda garip bir şekilde az biraz gaz tepkisiyle dahi tork veriden çok daha iyi hissettiriyor. Yani açıklanan bir tork verisi var. Ondan Evet. daha iyi bir tepki geliyor. Tepki geliyor. Onu da burada sürüş zevkine yansıtıyor. Yani Yansıtıyor, Subaru kesinlikle. kitlesinin özellikle arada bir detay. Yani bu tür ince göndermelerin olması da insana keyif veriyor. Keyif veriyor değil mi? Kesinlikle. Zaten bu bir keyif aracı. Şimdi ben aldığım notlar var. Onlardan biraz bahsedeyim. 200 beygir, arkadan itişli, 0-100 hızlanması, fabrika verisi 7.6 saniye. Şu an aracımız 82.000 kilometrede. Ne verir? Ölçeceğiz. Maksimum torkumuz 205 Nm ve maksimum gücü yani 200 beygiri 7000 devirde veriyor. Şanzımanın buradaki güzel yanı şu, motor gücünü ve torkunu çok iyi bir şekilde lastiğe aktarıyor. Yani güç kaybı yok. Kayıp hissettirmiyor. Hani Kesinlikle. arada sanki böyle bir dişli mekanizmasında bir vites değişimi gibi hissettiriyor. Son viteste zaten türbün şanzıman, döner türbünler birbirine kilitlendiği için yakıt ekonomisi de oradan zaten geliyor. Manuel vitesten daha az yakıyor. Yani otomatik vitesi. Normalde otomatik vitesler biraz daha yakıt farkı Evet. olur, daha yüksek olur. Öyle beklenir ama bunda tam tersi. Tam daha tersi. da az yakıyor. GT86 sürücü odaklı, hafif, arkadan itişli ve ağırlık dengesi önde %53, arkada %47.
%50'ye neredeyse yaklaşmış bir denge var. Ve çok aşağıda konumlanıyor. Evet, zaten aşağıda oturuyoruz, motor aşağıda, her şey aşağıda. Kesinlikle denge çok iyi. Go-kart hissiyatını alıyorsunuz. Şöyle sağım solum boşken bir göstereyim size. Yani araç komple sağa sola gidiyor. Çok fazla böyle bir yatması yok. Bu yanal destekler de Destekler de koltuk çok da güzel ve kaymaz bir kumaş. direksiyon hissiyatı, mesela şu an 70'lerdeyim. Çok güzel. Gerçekten çok iyi. Mesela bunda cam kısmı bayağı dar kalıyor. Hani Dar. tavanı Ön taraf olabildiğince dar. sürtünme Yan taraftaki- kasayısını düşürmek için alçakta yapmışlar. Tabii. Zaten oturduğumuz konumda çok aşağıda olduğu için. Tabii. Aslında ferahlık şöyle düşündüğümüz zaman spor arabaya göre hani bayağı bir başüstü mesafede de boşluk kalıyor. Kesinlikle. Boyun 1.83 Yani ama amaç hafif, ağırlık merkezini mümkün olduğu kadar en alt pozisyona çekmek olmuş ve o hissiyatı uygun fiyatlı bir araçla yansıtmak olmuş. Bir de burada sınırlı kilitli diferansiyel var. Diferansiyel ne işe yarar ondan önce bahsedelim. Araç viraj döndüğünde her iki lastik de aynı hızda dönmez. İçte kalan tekerlek yakında biraz daha kalan yavaş daha hızlı dönmek olur, zorunda. dışarıdaki biraz daha O yüzden tüm araçlarda diferansiyel vardır. Fakat örneğin bir lastik ıslak bir zemine geldiği zaman, karlı bir zemine geldiğinde veya çamurlu bir zemine geldiğinde patinaj yapar ve motor gücünü oraya aktarır. kolay olan tekere tüm güç Tabii kolay aktarmış olan oluyor. tekere, dönen tekere güç verilir. Çok güzel söylediniz. Tamamen kilitli şanzımanlarda boşa dönen tekerleğin tüm gücü dönmeyen tekerleğe verilir. Yani şu kolay buzun üzerinde dahi olsa hani Evet. bu onu döndüreceği için, eşit dönecekleri için hani herhangi bir zorluk yaşamadan dönebiliyorsunuz. Evet. Siz bunda karda, buzda hani senaryoyu anlattık ama bunda diyelim ki spor bir kullanım yapmak istiyorsunuz. Pistte arabanın arkasının kaymasını istiyorsunuz diyelim. Evet. Bu kilitli olduğu zaman bu size daha uygun oluyor. Çünkü diferansiyel olduğu zaman gücünüz Tabii tek tekerlek Aynen. patinaj yapacak. Diğer tekerlek güç olacak. Çünkü viraja girdiniz, drift yapıyorsunuz. Sağ taraftaki lastiğe daha fazla güç binecek. kolay olan ezilmiş oluyor. Tabii lastikte. ki. O yüzden ne yapıyor? Sınırlı, tamamen kilitli değil ama sınırlı bir şekilde kilitlenmesini sağlıyor. Böylelikle drift zevkini yapıyorsunuz. Başka türlü zaten drift zevki yaşayamazsınız yani. Yani şöyle düşünmüş. Alın ben sizin isteyeceğiniz her şeyi üzerine koyup size teslim ediyorum. Kesinlikle. Hani tamamen kilitli aslında eskiden şeyler yapılıyor. Kaynak falan yapılıyordu içine. Yani o tür şeyler oluyor ama sonradan da alınan bir araçta yapabilirsiniz bu kilitli diferansiyel ama bu sefer de gündelik hayatta kullanmanız zor olacak. Tabii. Lastikleriniz erken yıpranacak. Sizin bunu kaydırmasını istemediğiniz yerde de kaymaya başlayacak. Tabii. Bir nevi güvenlik açığı da oluyor. Bunu istediğiniz zaman devreye sokabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı olacak günlük kullanımda da. Subaru ile birlikte geliştirmiş Toyota bu aracı ve biraz aslında geç gerçekleşen bir proje. Çünkü Toyota tarafı diyor ki motoru ben üreteceğim. Subaru tarafı diyor ki ben hayır olmaz Boxer motor koyacağım. Daha sonra 1-2 yıl sonra gecikmeyle. Subaru yapan bir Tabii. motor karakteristiği Boxer motor. Hani Porsche'lerde kullanılıyor, Subaru'larda kullanılıyor. Başka da bu motor tarzını kullanan kalmadı. Yani Subaru'ların hani bu motordan aldığı veri mesela rallilerde yol tutuşu, işte ağırlık merkezinin aşağıda olması onlara çok büyük bir avantaj katıyor ve bunu kültürel yani kültür gibi devam ettiriyorlar. Hani bu ortaklıkta olmak istiyorsak böyle bir arada bir pazarlık gibi aslında. Evet. Bir süre erteleniyor, tekrardan bir gündeme geliyor. En sonunda Subaru bu inatlaşmayı kazanıyor. İyi ki de kazanıyor. Evet. Şimdi Boxer motor artıları var demişken artılarından eksilerinden de biraz bahsedelim. Ustasını bulması zor oluyor. Ustasını bulmak Evet. zor. Kesinlikle. Bazı parçalara ulaşmak mesela eski nesillerde daha çok oluyordu bu. Mesela yeni nesillerde artık yağ filtresi falan hemen kaputu açtığınız zaman görebildiğiniz noktalarda. Bazı küçük bakım durumlarında sıralı sistemli yani sıralı pistonlu araçta da kolay ulaşılabilirken yatay olduğu için genelde aracın alt kısmında oluyor. Evet. Bazı ufacık şeyler için bile motoru indirip yaptıktan sonra tekrardan yerleştirmek gerekiyordu. Yani ustalık, işçilik kısımları biraz daha masraflı olabiliyordu. Yeni nesillerde hani bu kullanıcı geri bildirimlerini alaraktan hani onları da düzeltmiş durumdalar. Hani Evet. kaputu açtığımızda zaten gördünüz. Bakım Çok gerektiren şeyler filtre kolayca falan hemen elimizin üst altında tarafta var. kolay bir şekilde ulaşım yapılabilecek Şöyle durumda. konularda da bazen sorun olabiliyor. Çok yüksek güçlü işte turbolar, bunlara supramotorlar, 2GZ'ler taktığınız zaman soğutma ihtiyacı için ön duvar biraz daha dar oluyor. Yani kabut çok fazla gözünüzün önünde yer almıyor. Çok alçakta yer alıyor. Evet. Yani soğutma ihtiyacı olduğu yerde havanın gireceği yer sayısı azalıyor.
genelde kaputta hava girişi Hava oluşturuyorlar. girişi olabiliyor. Evet. Impreza'nın STI'lerinde falan kaputun üzerinde Subaru de- Dework'ta mesela. Evet. Yani var. çünkü ön alan çok sivriliyor. Hani aerodinamisi çok iyi oluyor. Yol tutuşu çok iyi oluyor ama soğutma ekstra istediğiniz zaman farklı takviyeler yapmak gerekiyor. Evet. Şöyle özetleyeyim Boxer motorun avantajlarını. Ağırlık merkezi düşük, titreşim az, daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor sizlere. Aslında soğutma ile ilgili şöyle, havalı bir soğutma yapıyorsanız daha iyi bir soğutma yapıyor. O bilgiyi de verelim. Çünkü havalı soğutma yapan modelleri de var. 911'in eski modelleri gibi. Dezavantajları işte biraz karmaşık ve maliyetler biraz daha yüksek oluyor. Genişlik olarak yani sıralı bir motor daha küçük bir yer kaplarken Boxer motor bayağı bir 1,5 katı kadar yer kaplıyor. Yanal bir genişlik istiyor arabada. Evet. Bir de bu yanal tasarımdan dolayı aracın yağlanması da zor oluyor. Yağlama sisteminin de biraz mühendisliği zor olmuş oluyor. Sen mesela bu araçta yağlama ile ilgili yağ yakma vesaire yaşadın mı? Ya, eksiltme hissetmiyorum. Belki çok ilerleyen kilometrelerde ya da eski modellerinde olan bir şey olabilir. Mesela bunların Legacy'lerde diyelim. Yani dizel ve CVT şanzımanlarında genelde hani o uzunluktan dolayı işte kayışların mesafesi çok daha uzun oluyor. Rulmanlarda sallantı yapabiliyor. Dizellerde genelde şikayetler olabiliyor. Hani Boxer motora çok uygun olmadığına dair. Benim gözüme çarpan hiç eksiltmesi şunu olmadı yani. Daha iyi bilgisi olan arkadaşlar varsa Yoruma yazsınlar. yazabilir. Ben kendi deneyimlerimi aktarıyorum. Hani yanlış, eksik bazı şeyler Tabii olabilir. tabii mutlaka. Burada bir şey dikkatimi çekti. Şu an mesela süratim 80. Sürat ibresi o kadar aşağıda ki bana diyor ki çok yavaş gidiyorsun. Biraz Yani, tahrik edici oluyor. Değil mi? Tahrik ediyor insanı, böyle bir yatay olsun en azından 140'lara falan çık diyor yani. Ha, sınırda gittiğinizde de ibre buradan başlıyor. Şu şekilde döndürüyor. Yasal sınır buralarda oluyor. Evet. Bayağı bir dünya var yukarıda ama Maksimum hız denemesi yaptınız mı hiç? yok, yapmadım. Evet. Yani 200'ün üzeri ama 200'ün tabii. üzeri ben rahatlıkla görebileceğini düşünüyorum. Ama Evet. hani şu anda gösterilen top speed verisine muhtemelen ulaşamayacak. Muhtemelen. Arkadaki kanattan dolayı Evet. hani biraz daha yıldan dolayı hani şey olabilir. Bizim yollarımız da sağ olsun çok uygun olmuyor yani. Kesinlikle. Bunu inşallah hani pistte gidebilirsek pistte Pistte daha denemek rahatlıkla lazım. limitlerini görmek lazım. Kesinlikle. 0-100 şimdi. ...0-100 hızlanmamız 10.8 saniye. Biraz bayır aşağıydı. Düzeltilmiş zaman 12.53. Bayağı bir geç. Ama ben böyle kalkışta özellikle çok geç kalktığını hissettim. Tüm sistemleri kapatmamıza rağmen. Biraz gecikmeli aldı. Gecikmeli aldı. Geçişlerinde gecikmeli var. Şöyle bir de şey yapalım mı? Manuele alıp manuelde de deneyelim mi? Tamam. Tamam, bir de öyle yapalım. Motor önde, güç arkada. Tırmanıyoruz. Vitesim D'de. Bastım. 3500-4000 devirdeyim. Gaza yarım basıyorum herhalde. Şöyle hani yarım. Evet, şu an yarım. Üst devirleri tercih ediyor. Çünkü tork ve güç orada. Küçük bir gaz dokunuşuna tepkisinden ben vitesi küçültüp size oyun isteyen yaramaz çocuk gibi davranıyor. Değil mi? Bakalım şöyle bir. Şuradan bir dönelim. Hop. Çok az bastığımda bile. Bahsettiğim bu. Evet, şimdi direksiyon hissiyatı o kadar güzel ki arkadaşlar. Viraja girdim. Virajda hızım arttıkça direksiyona uyguladığım güç artıyor. Olması gereken şey var. Nihayet sürüş zevkine doyabileceğim, direksiyon hissiyatını kötü anlamda eleştirmeyeceğim bir araçla birlikteyim. Biraz bağırıyorum çünkü sesli bir ortamdayım. Yanal tutuş harika. Yolu hissediyorum. Neredeyse asfaltın sıcaklığını popomda hissediyorum şu anda. Esneme hissi hiç olmuyor. Esneme Yani hissi dönerken hiç yok. Tam gaz oturdum. Evet, şimdi diyorum ki biraz daha güçlü olsaydın çok güzel olurdu. Böyle durumlarda turbo biraz daha... Evet, şu an turbo hissediyor. istiyor araba. Ama yine de güzel tırmanıyoruz. Atmosferik. Sonuçta tırmanmayla beraber aracın gücü biraz olsun düşüyor. Harika. Hissiyat çok güzel. Şimdi
Şimdi artık bu hisleri alacağımız çok az sayıda araba kaldı. Ama eminim benim Toros daha hızlıdır yorumları gelecek. Evet. Toros'u görünce yaptım bunu. Bizi linç bekleyen yorumlar. Çok güzelsin be. Çok güzelsin. Fren. Geldim. Güzel, dengeli. Tedirgin eden çok Yok salınma yok 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 şey yok olmuyor. kesinlikle. Süspansiyonda bahsettiğimiz sertlik burada avantaja dönüşüyor. Evet. Bu arada normal sürüşteyiz. Pardon, spordayız. Çok güzel tutuyor. Hafif bir kayma ama ESP çok fazla müdahale etmiyor. Sürüş zevkini asla körüklemiyor. Evet, şu anda biraz devreye girdi. Görmüşsünüzdür. Sert bir müdahale olmadı. Motorcu kardeşim güzel gidiyor. Dengesini bozmayalım. Mesela bu hızlarda diyelim ki hani pistte olsa şeyde denemeye fırsatımız olabilirdi. Sınırlı kaydırmalı. Sınırlı diferansiyeli. kaybı tabii. Muhtemelen sürüş keyfini daha da yükseğe taşıyabilirdi. Kesinlikle. Hani daha öncesinde almayı düşündüğüm araçlarda şey de vardı. Az önce yanımızdan geçti. Astra G kasaların Bertone tasarımları var. Evet evet evet. 2.0 turboları, 2.2'leri. Hani daha eski bir model. Hani güzel, güçlü motor, hafif araç olmasına rağmen işte önden çekişli bir araç. Evet. Bir yerde çok oyun isteğine, sürüş keyfine fazla bir şey veremeyecek. Veremeyecek. Arkadan itiş her zaman favorimiz. Aynen öyle. Vites düşürmüyor mesela. Uyarıyor da. İşte. Hayır şimdi değil diyor. Burada da Toyota Şimdi yaptı. dokunuşu gibi. Bu arada zaten 90'la gidiyorum, ikinci vitese düşmeye çalışıyorum ha. Bendeki de iş değil. Çok güzel. Rahatlama, stres atma seansı gibi. Değil mi? Resmen. Zevk gerçekten çok güzel. Şöyle hoşuma giden de bir durum var mesela. Bu gazlamalar, işte yokuş yukarı çıkıyoruz. Aslında atmosferik için olumsuz diyebileceğimiz senaryolar. Mesela sıcaklık yine de yükselmiyor. Yani Evet. Tırmandık. Şu anda bayağı bir sıkıştırdık. Sıcaklık artmadı bile ya. sıcaklık, yani soğutma kısmı benim çok hoşuma gidiyor. Yani, Çok güzel. yani bir şeyde bozuk mu diye de düşünmüştüm ama düşüyor, çıkıyor, hani şey yok. Evet. Buranın üzerini çok görmüyor. Şöyle ışıklandırma sistemi de güzel. Kıpkırmızı, şimdi beyaza döndü. Ben buradaki ekranı da çok beğendim. Kadran şeyi çok andırıyor. Mazda RX-8'i çok andırıyor. Andırıyor evet. Burada biraz bağırtalım mı? Çok güzel. Çok zevkli. Popcorn istiyor ama İstiyor, bir şeyler istiyor. manueldeyken bırakıyor. Evet. Manueldeyken daha çok Evet. oynattırıyor. D'deyken yapmadı aynı süratte. Manuelde vites düşürttü. Biraz rahatladık. Rahatladık. Klimamız da bu arada son şeyde. Evet, bu arada hiç en klimayı da... soğukta. Evet. Tabii bir de şöyle bir durumlar da oluyor. Sizi mesela sportif bir araç olarak tabii görüyorlar. Herkes bu sefer sizinle yarışa giriyor. Böyle her sürüş kışkırtma challenge gibi Değil mi? şeye dönüşüyor. Şurada Polo bizi geçti diye mesela şu an seviniyor olabilir. Aynen. Şeyler de genelde oluyor. Hani BMW, Honda kullanıcılarında. Tabii tabii tabii. Yani çoğu şeyde bilinmediği için genelde hani BRZ'yi bilen biliyor. Hani Evet. Toyota'da böyle bir şey olduğunu bilmek hani
çoğu insan bilmiyor. Zaten Türkiye'ye çok az sayıda geliyor. Yani bildiğim kadarıyla 100 tane Toyota geliyor. 150 tane de Subaru kısmında geliyor. İlk yıl değil mi? Aynen. Yani toplam diye biliyorum. Daha fazladır ya, daha fazla sanki. Daha sonraki yıllarda geldi. 2019'a kadar galiba getiriyorlar. Evet, ondan sonra zaten bitti. 2000 motor. Şimdi zaten 2.4 motor olarak. İlanlarda bulması biraz zor oluyor yani. Çok zor. Çünkü yürütme maliyeti falan o kadar yüksek olmayan araçlar olduğu için Evet. tutulabildiği kadar tutuluyor. Bu arada klima sistemi çok iyi. Kıstım. 8.7 ortalama. Dış hava sıcaklığı 33 derece. Anlık yakıt 8.7 tüketimi. çoğunlukla şehir içi zaten Şehir içi. kullanıyorum hafta sonu. Normal. Gayet Yani güzel. biraz karma, hani biraz da şehir içine yakın bir ortalama değil. Gayet güzel. Turbolu olduğu zaman şöyle oluyor yani tavana çok yükseklere çıkabiliyor. Tabii turboda Yani fazla sıkıştırma, fazla yakıt. evet, biraz daha böyle fazla yakma ihtimali yüksek. Aslında şöyle bir durum var yani hani genelde hacmi düşük olan araçların çok az yakması hani bilinir ama mesela hacimli olduğu zaman yokuş çıkacağınız zaman hani size verdiği torku da hacmi de yani çok fazla vites düşürmenize gerek kalmıyor. Yüksek vites daha ekonomi. Hani ben şeye benzetiyorum. Birisi maraton koşucusu, biri de hani küçük çevreli amatör bir koşucu. Evet. Daha fazla efor, daha fazla yorgunluk. Kesinlikle. Hani bedenine de çok fazla zarar veriyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela az önce çıktığımız bayırı düşünelim. Orada bir güce ihtiyacımız var değil mi? Bu gücü 1000 cc'lik bir motordan da elde etsek hemen aynı yakıtı elde edeceğiz. 2000 cc'lik motorda da çıksak hemen aynı yakıtı elde edeceğiz. Yakıt tüketimini. Aradaki fark ne olacak biliyor musunuz? Verim olacak. Asıl fark nerede? Asıl fark şehir içinde ortaya çıkıyor. Şehir içinde 2000 cc rölantide bile 1000 cc'den tabii ki fazla yakıyor. Küçük gaz tepkinize dair daha fazla yakıt atmış oluyorsunuz. Tabii buraya. ki, tabii ki. Ama uzun yolda daha geniş aralıkta kullanımda, dur kalk trafik dışındaki kullanımda motor ömrünü de hani biraz daha şey yapmış oluyorsunuz. Tabii ki. Uzun bir motor ömrü oluyor. Yani diğerinde çünkü aşırı sıkıştırma, aşırı stresle çalışıyor. Evet. 1.0 motor, turbo, aşırı beklentiler var. Orada da termal yönetimler de biraz zor oluyor. Zor termal çalışmalar yani gerçekten mesela 1.2, 1.0'da özellikle Volkswagen grubunda falan termal sorunlar yaşandı yani. Mesela Mazda'nın da böyle bir çalışması vardı biliyorsunuz ya, size eski Mazda kullanıcısı olarak. Evet, severek. Reaktif motorlar. Mesela yakıt tasarrufu elde edebilmek için 2.5 motor. 2 nokta hani Evet. hacim olsun ki içeride hani Mühendislik olarak bir şeyler yapabilirim. şovunu gösterebilsin yani Hani orada. İşte biliyorsunuz Skyactiv X motorlarda benzinli motorda bujiyi kaldırdılar. Bujiyi kaldırmadılar daha doğrusu da bujisiz ateşleme yaptılar. Dizel araç gibi. Patlaması dizel gibi birçok noktadan gerçekleşiyor. Yani değişik bir piston. Hem piston var. yapısı farklı hem sıkıştırma oranı oranları farklı. çok güzel oranlara ulaşıyor. Evet. Yani bizim ülkemize gelmedi. Gelse bir görsek, deneyimlesek Artık güzel olurdu. test etmek için yurt dışına çıkacağız. Muhtemelen sahalarda onun LPG'li hallerini de görürüz. Yani biz LPG sever bir ülke olarak. Evet. Arkadaşlar kötü asfaltta 65-66 desibel 90'dayız yani. Şu an yamalı bir Tabii. asfalttan geçiyoruz. Yüksek. Öyle beklenti olarak Üzeri kapalı go-kart. aynen. 0-100 şimdi. ...0-100 11.28 düzeltilmiş zaman 12.18. Spor moddayım 0-100 şimdi. ...12.61, 12.43 düzeltilmiş zaman. Drift yaptın daha önce bu arabayla. Neler yaşadın bize anlatır mısın? Yani bunda drift'te sanki manueli çok daha hazır istekli gibi geliyor. Ama hani bu manuele geçme hani bağlama konusunda manueller biraz daha avantajlı olabilir. Hani debriyaj tokatlama gibi konularda. Ama bunda da mesela size arabanın kendisi de buna uygun hazırlandığı için bununla da istediğinizi alabiliyorsunuz aslında. Birazcık lastiğinizi değiştirerek, basıncınızı yükselterek çok daha hani manuelle olan aradaki farkı kapatabiliyorsunuz. Tabii buna uygun bir alanınız varsa orada da tavsiye ediyorsun.
Tabii. Zaten sağda solda drift yapmayın Kesinlikle. yani Yani cezası bayağı büyük. Evet. Arabanın motorunu dinlemekten müzik sistemini unuttuk. Hemen onu da söyleyelim. en sonunda aklımıza gelecek. Yani müzik sistemi iyi değil. Evet. Daha iyi olmasını isterdim. İyi bir müzik sistemi değil. Bunda Toyota şöyle demiş. Boş ver müziği. Motoru dinle. Farklı bir orkestra hazırlamış. Fren testi. Şimdi. Çok geç durduk. 110'da başladık. Oo, araba Sanki stop ama etti. Oo, araba stop etti. Bir tık şeyden de atladık sanki. Köprü geçiş şey vardı ya, yaması. Vallahi bilmiyorum. Yani Ondan mı etti? Clio'da da böyle oldu bir defa. Olabiliyor. Şanzımanın yapmaması gereken bir hareket. Bu kötü. Allah'tan hani emniyetsiz bir durum olmadı ama olabilirdi. Yani ben dörtleri yakacak mı yakmayacak mı ona takılıyordum. Onu bekliyordum. Daha farklı. Daha farklı bir şey oldu sürpriz yani. yapmış. 45 metre. Çok uzun bir. Bir yerde sen eşikten atlamış gibisin. Aynı yerden geçince Olur ben yapalım. bakacağım, Bir merak daha ettim deneyelim. ben onu da. Eğer müsaitlik olursa. Fren testi şimdi. Ah. Arabayı stop etmedik ama çok geç durduk. Demek ki eşikten çaldı. Evet, orada etkilendi. Biraz sağ tarafımızı şey aldı zaten, Evet. tozdan dolayı. Maalesef düzgün bir yol bulamadık. Test güzergahı olmayınca yani ben de gerçekten çok zorlanıyorum. Çekimler de çok uzuyor. Şuradaki fren mesafesiyle şurası daha çok etkiliyor. Tabii. yolun Hani kenarı. emniyetli olsun diye sağ tarafta Az yaptım önce özellikle. biraz hissettik şeyi. Ne yaptı? Sağa sola böyle bir kaydı. 44 metre. Hani bu iyi bir zemin olsa 43'e iner. Ama bu Evet. lastiklerle çok zor. O yüzden sen de arabayı test etmiş oldun. Aynen. Aman ha, takip mesafeni koru. Ön lastiğimiz kesinlikle İyi bence değil. değişmesi gerekiyor. Yani kesinlikle. Mesela arka hadi bilerek yakmak için olsa bile mesela önün mutlaka hani kontrol dışına çıktığında da iyi Evet. tutması Kesinlikle. şart yani. Kesinlikle. 80-120 ara hızlanma şimdi. ...7.39 düzeltilmiş zaman çok iyi değil. Yani 80-120 ara hızlanmada belki işte 6 saniyeleri belki yakalarız dedim ama onu da yakalayamadık. Muhtemelen bir i20 olsa çok daha hani bu Tabii. Elektrikli bir araç daha iyisini olsa. alacağız ya da bir elektrikli araçla. Evet. Ama ses, keyif Tabii. oralarda mutlu ediyor diyelim. Oralarda mutlu ediyor. Yani şöyle bir çatapata Her kullanıcıya hitap eden bir araba araç değil. hakikaten şey var yani. Baksanıza mesela yani 80 ile gidiyorum. 6. viteste 5 4 3 2 Gideyim mi sağa? Düz. Daha ileriden diye biliyorum. Tamam. Burası fabrikalara ayrılıyor. Ben gaza basınca sen böyle bir kapı kolunu tuttun. Ben dedim ki acaba sağa mı döneceğiz? O şey refleksi oluyor yani. Refleks değil mi? Genelde kendim kullanıyorum. Ama normal yani. İş Evet. durumunda da kendim kullanıyorum. Burada Şöyle aracı da özetleyelim istersen. Videoyu ondan sonra bitirelim. Biz drone çekimlerini yapacağız. Aracın artıları kesinlikle sürüş hissiyatı, direksiyon hissiyatı, sürüş kalitesi çok güzel. Drift yapma imkanın var. Güzel yerler bulduğun zaman yaparsın. Amortisörler sert. Arabanın zaten sert bir yapısı var. motor tınısı, egzoz tınısı, işte Evet. iç malzeme kaliteleri hani normalde bunlar takılmaması gereken bir segment aslında. Ama kaliteyi de hissediyorum. Hani beni Evet. tatmin ediyor verdiğim Hı hı. rakamlar oranla. Sürüş keyfine değindik. Yakıt çok da üzmüyor. Hani Üzmüyor. biraz Otomatik tutmak şanzıman istiyorsunuz. güzel. Kesinlikle. Pedal shiftleri çok daha uzun yolda Çok işinizi güzel. kolaylaştırıyor. Dış görüntüsü, Dış tasarımı, görüntüsü, aerodinamisi tabii, benim tabii. çok hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Bir de atmosferik devir çevirmek bilmiyorum iyi hissettiriyor. İyi hissettiriyor. Daha önceli bir araç. 4000 devirden sonra zaten böyle artık senfoni başlıyor. Yani, egzozumuz yok ama olsa çok güzel şeyler vaat ediyor. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Mesela beğenmediğim yönlerinde hani diyeceğim keşke arka koltuklarda birileri binebiliyor olsaydı. Değil mi? Yani bazen lazım oluyor. Hani Lazım oluyor değil mi? birkaç kişi bir yere gitmek istiyorsunuz ya başka bir aracınız varsa onunla devam etmek zorunda kalıyorsunuz. O zaman şöyle vitesi P'yi aldım. El frenini çektim. Arkadaşlar büyük bir emek var. Ben şahitim. Daha önceden videoları izleyip takip eden birisi olarak hani bu kadar emek Kendin de verilerek yapmışsın hatta. Evet. Ben birkaç kez hani bir video çekmeye çalıştım.
editlemesi, çekimi, kurgusu müthiş zor geldi. İkincisine hiç kalkışmadım dahi. Çok fazla video var, çok güzel içerikler var. Hani bizzat bu çekim sürecine şahit olunca Sen de şahit oldun ki bu detaylı bir test değildi. Yani Bunda daha fazla hep sürüşe odaklandık. Çok detaylara sosyal girmedik. medyada çok vahşice bazen yorumlar olabiliyor. Oo. Hani bu kadar emeği gördükten sonra hani o yorumlar hakikaten Üzüyor. Allah sabır versin. Allah diyelim. razı olsun. Yani Bu Allah çok teşekkür ederim. Arkadaşlar aracı beğenip beğenmediğinizi yorumlarda belirtin. Emeğimin karşılığı olarak bakarsanız eğer beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın diyelim. Ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel Memnun oldum fırsatı tanıştığıma. verdiğin için. İnşallah Ben gerçekten çok memnun farklı oldum. zamanda yine Bu aracı karşılaşırız. kullanmayı çok istiyordum. Benim için de bir hayaldi, gerçek oldu. İnşallah daha iyileri hem size hem bize hem de Keyifli bir gün oldu. izleyenlere nasip olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Hani buraya kadar geldiğiniz için. Sağ olasın. Takipçilerinize de selamlar. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Burada rakamlar verdik. Bazı verilerden bahsettik. Hani yanlış bildiğimiz, eksik söylediğimiz şeyler olabilir. Tabii. Doğrusunu biliyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Aynen. Ufak Yani, tefek kırmadan, hatalarımız incitmeden olabilir. yorumlara gayet açığız. Evet, o zaman ara gazla bitiriyoruz. Bir küçük tını verebiliriz. Evet. Boxer senfonisi diyelim. Boxer senfonisi. Hoşça kalın.